Sıcak bir Antalya gecesinden hepinize sevgiler. Ben aramalara kapatmayı unuttum ama inşallah telefon gelmez. Evet. Canlı yayını almayı inşallah daha kolay başarırım bugün. Merhaba. Merhaba Rüya ablacığım, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de Mert'im. çok iyiyim. Geçen yayınlarda hep böyle bir kopma, bir sorun oluyordu. Maşallah diyelim. Evet, aman Gayet aman. güzellikle ve huzurla bağlanabildik. Katılımcılarımız katılsın diye tüm katılımcılara, takipçilerimize teşekkür ediyorum. Yorum yapmaya kapatacağım. Çünkü öyle dikkatim dağılıyor ama son bir 10-15 dakika yine sorularınıza cevap vermek için açacağım yorumları. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Rüya ablacığım. Kendini bir tanıtır mısın? Tabii Bilen, ki, bilmeyen, sayfanı incelememiş olanlar tabii ki. için. Ben doçent doktor Pınar Yalçın Bahat, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Aynı zamanda 14 yıldır da tamamlayıcı tıpla uğraşıyorum. Eğitimlerimi Almanya, Amerika ve Türkiye'de aldım. Bunları bir araya getirmeyi, yani modern tıpla tamamlayıcı tıbbı bir araya getirerek kullanmayı seven birisiyim. Özellikle ağrılı hastalar, endometriozis, polikistik over gibi hasta gruplarını görüyorum. Bunlarla ilgili çalışıyorum. Bizim sevgili Rüya ablayla da bir araya getiren en güzel kadına da buradan selam yolluyorum, sevgili Hülya Kayhan'a. Kesinlikle. İkimizin yolunu sevgili Hülya abla Güzel. kesiştirmişti. Bu akşam da Rüya ablamla birlikteyiz. Hülya, hayatımı değiştiren Hülyalar var diyorum. Biri aromaterapi hocam Hülya'dır. Birisi ablamdır çocukluktan. Örnek bir de çok kıymetli bir komşum var. Hayatıma dokunan Hülyalar diyorum. Çok Ne güzel. mucizevi şeyler yapıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her üçünü de çok 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 seviyorum. Aromaterapi ile mucizeler yaratma, hani o koku moleküllerinin amigdalaya gidip bedendeki değişimleri, kadın hastalıklarındaki o hormonlara yansıyan kısmı. Bir de aslında herhalde Hüseyin Nazlıkul hocamız da Evet. ben kendisinin öğrencisi olmadım ama hep seminerlerini ve sunumlarını dinlediğim bilgilendirme toplantılarında sürekli üzerinde durduğu hücresel oksijen Aynen öyle. mucizevi bir etki ediyor. Aslında hasbelkader yollarımız işte iyi ve güzeli aramaya giderken herhalde kesişiyor diyelim. Aynen öyle oluyor. Yani bu akşam özellikle benim Rüya ablayla bir araya gelmeyi istemem. Rüya abla, siz her konuda anlatıyorsunuz aslında. İyi ki de başladınız bunu anlatmaya, bir sürü insana şifa kaynağı oldunuz. Aslında ne kadar basit diyeceğim. Aslında basit ama gözümüzün önündekini bazen göremiyoruz ama o sizin bizim hayatımıza taktığınız, hep hastaların burada ya da izleyicilerin yazdığı o 3 top aslında bizim cerrahların ameliyat sonrası o söylediği 3 toptu. Ve ben mesela şunu fark ediyorum. Aslında bizler de eğitim esnasında, yani ben de bir eğitim araştırma hastanesinden yeni ayrılmış bir insan olarak asistanlarımıza mesela bu eğitimi verirken doktor arkadaşlara da mesela hastalarımıza diyoruz ki ameliyat sonrası bunu mutlaka işte kullanın, üfleyin ya da mesela geri alın kısmını hiç söylemiyoruz. Bizim tek amacımız var, bize öğretilen tek şey orada akciğerlerde herhangi bir yapışıklık olmasın, akciğer kapasiteleri sonraki dönemde geçmesin. Evet ama aslında sonrasında tabii bu işin içine girince insan şunu fark ediyor. Aslında biz hastanın ağrı tedavisinde yapıyoruz. Çünkü çok derin bir nefesle oradaki yarattığımız parasempatik uyarı ya da ağrının ana kaynağının aslında oksijensizlikten kaynaklanan o hipoksik ortamın ağrıyı yarattığını biliyoruz. Çünkü o yüzden hep hastaları artık ekstra bu işin içine girdikten sonra hep söylediğim şey olur. Sakın bunu sadece akciğerin için düşünme, bütün bedenin iyileşsin diye. Hatta şunu da çok seviyorum. Şimdi konuya ben ani bir giriş yapmışım gibi oldu Yok sevgili Rüya ablacığım estağfurullah. ama mümkünse aslında ameliyat öncesinde başlamak lazım. Yani sonrasında bizim maalesef bir hatamız var. Hep iş işten geçtikten sonra düzeltmeye çalışıyoruz ama öncesinde yapsak çok daha kıymetli. Vücudumuz tam Hı hı. oksijenlense, akciğer kapasitemiz full bir şekilde anestezi alsak, ameliyata girsek ve sonraki o
anesteziyi atma dönemi ve iyileşme dönemimiz çok daha iyi olsa, çünkü bu yara iyileşmesi de demek, Tabii, oksijenlenme tabii, demek. tabii. Hepsinin aslında çok iyi olduğunu görüyoruz. Belki bizim de hatamız bunların çalışmasını yapmadık. Yani bunu yapan bir grup ve yapmayan bir grubun bir sürü sonucunu karşılaştırabiliriz. Çektiği ağrısı, yara iyileşmesi, bir sürü şey. Ve bunların hepsinin de iyi olduğunu, aslında sonuçlarını aslında hepimiz biliyoruz. Siz bu işin içindesiniz. Siz de çok aktif hasta gören bir insansınız. 17 yıldır binlerce hastada. Değil mi? Yani evet, ben de öyle çok yoğun bir eğitim araştırmadan geldiğim için, bizler hani böyle devletin içinde çok yoğun çalışan insanlar olduğumuz için biraz daha e, genel olarak çok yaygın bir şekilde oluşacak olan sonuçları görebiliyoruz. O yüzden yani bu akciğer oksijenlenmeyi, biz o oksijen aldığımızda, mesela size gelenleri ben biraz harmanladım da yayından Hı önce. hı. Her şey sorulmuş Hı hı. ama aldığınız oksijen sadece gidip tiroidinize ya da bugün konuşacağımız rahminize, sadece yumurtalığınıza gitmiyor ki. Aslında bütünü şifalandırıyorsunuz. O Ciddi unuttuğumuz şeyi. Tüm organlarımız. hastalara. O yüzden bütüncül tedavi, Rüya ablanın da hep arkasında durduğu, savunduğu tedavidir. Bütüncül tedaviyi yaptığımızda o yüzden bütün bedeniniz iyileşir. Gidip de sadece tek bir organınız iyileşmez. Bunu hepimiz biliyoruz ama biz Rüya ablayla aslında ana çıkış kısmımız şu oldu. Adetle ilgili, bu benim de en çok gördüğüm ve belki de çoğu insanın farkında olmadan hatalı yaptığı, değil mi Rüya ablacığım? O gün de sizinle konuşmuştuk. Kesinlikle. Adet döneminde yapılan nefes egzersizleri ne zaman, nasıl yapılmalı? Çünkü nefes egzersizlerinin çok kıymetli olduğu ve çok yararlı olduğu istisnasız. Yani hangi gün yaparsanız yapın bu işimize yarıyor. Çünkü siz orada bir vagus uyarısı yapıyorsunuz. Parasempatik, bir kere kendinizi rahatlatıyorsunuz. Akciğer kapasitenizi arttırıp vücudunuzu oksijenlendiriyorsunuz. Ama belli zamanlarda yaparsanız daha doğru oluyor diye düşünüyorum. Ben önce sizin aslında bunu mantığını anlatmanızı istiyorum. Ben de hasta deneyimlerimi uygun görürseniz arkanızdan paylaşmak isterim Çok Rüya ablacığım. sevinirim. Ya şimdi şöyle, aslında yapabildiğimiz her an alveoler, yani akciğer, ben hep böyle bütün vatandaşların anlayacağı indirmeyi çok severek o baloncukların maksimum düzeyde açılarak bekleme ve e, her bir baloncuğun etrafındaki o kan damarlarıyla ticaretinin daha verimli olması. Sanki böyle bir hani bir işi yaparken hızlıca yapıverirsiniz, düzgün olmaz. Tam ayarı vardır. Hani en iyinin düşmanı en iyidir diye biraz da fazla kaçırırsanız da bozarsınız. Evet. O dengeyi bulmak işte aslında kişilerin kendi ayarlamaları gereken bir şey. Sizin ya da benim çalıştırmamızla değil, hastanın burnundan alıp burnundan vererek, aslında hafif de mırıldanarak, nitrik oksit sinüslerdeki silyar sistemden dolaşıma salınan, metabolizmaya direkt etki eden kimyasal, adeta bir çorbaya bir diş de sarımsak koyduğunuzda 12 diş sarımsak koymanızın farkı gibi. Yani muazzam güçte bir ilaç ve dengeyi kendisi ayarlayan bir ilaç ekliyoruz. O yüzden de zamanlama, dediğin gibi kalp damar cerrahi artık ameliyattan önceki ilk geldiği hastanın preop döneminde, yani ameliyat öncesi dönemde mutlaka yaptırıyormuş. Geçen de kalp damarcı arkadaşımla canlı yayında onlar da anlattı. Kardiyak olarak mutlak kalp yetmezliği varsa yapılmalı ve menstrual siklusun dönemlerinde onları, ki biraz sonra senden istirham edeceğim, bu hani östrojen, progesteron, FSH, LH piklerinin dönemleri neler, ne yapar? Bu dönemlere göre günde 5 kez en az, hani aslında geçen gün secde ile ilgili bir video paylaştım. Hastanın pneumotoraksı var. Plurikanı taktım. Şimdi plurikan şöyle bir, bundan az hallice bir şey. Taktım, hava boşaldı bir miktar ama hasta ağrıdan dolayı, hani travmasından yüzeyel soluyor ve içerideki hava çıkmıyor. Adeta bir tahin kavanozuna benzetiyorum akciğerdeki baloncukların oluşumu. Hani böyle çevirirsiniz de tahin hemen bu balonlar gibi akmaz. Böyle yavaş yavaş akar ya. İşte o secde hareketinde akciğerin dış kutucuğun
içinde hareketi günde 5 kez de, hani bu yogadaki aşağı bakan köpek hareketi, bizim dinimizdeki secde hareketiyle akciğerin ventilasyon ve perfüzyon. Bu ne demek? Havalanma ve kanlanma durumunu dengeye kavuşturmak. Ben bunu hatta florez yaptığım hastalarda nasıl tarif ederim biliyor musun? Hani biz bayanlar biliriz, eskiden yağ damlatırdık tepsiye, atıyorum bir şey pişirmeden Yağlamak evvel. O için. yağın her yere şöyle ulaşması. İşte akciğerinde baloncuklarının bir, mesela bu pozisyonda havalandırmak, sağ alt ve orta lobu öne ve arkaya, yani postural, aslında bunları biz solunum fizyoterapisi eğitimlerinde, solunum fizyoterapisti arkadaşların yaptırdığı ameliyattan sonra, mesela ben atıyorum alt lobu alıyorum, lingulanın açılması için sol tarafı açtırıyorum. Bunların düzenli, düzgün günde 5 kez en az 3'er 5'erle başlayıp oturarak yapılması. Çünkü birden baş dönmesi, tansiyon, Evet. beslenmeleriyle gözlerinde kararma ve birden o valvusun aşırı uyarımıyla dengeye getirmek için baş dönmesi, kulak çınlaması, ani düşme, denge kayıpları yaşanabilir. Çok normal olarak bunlar. O yüzden önce sakince oturarak, karnımız öne çıkacak şekilde şöyle hafif kalkayım. Şişirdik, birazcık bekledik, yavaşça vermek. Aslında bunu ben AVM'ye girip alışveriş yapmaya benzetiyorum. Aldık, 5 dakikada girip çıkarsan hiçbir şey alamazsın. 2 saati geçirirsen de cılkını çıkarırsın alışverişin. Böyle tadında, bütçene ve ihtiyacına göre tam düzgün alışverişi alveolar kapiller membrandan, yani baloncuk duvar ve damar duvarı alışverişinde muazzam bir sihir var. İşte orada interleukinler, bütün hormonlar, makrofajlar, BALT dediğimiz bronşiyal alveol bağlantılı lenf dokusunun çalışmaları kendi örgüsü içinde nerede neyi eksik, neyi fazla. İşin güzel tarafı, zayıf kişi kilo alıyor, şişman kişi zayıflıyor. İşte menstrual siklusu da düzenleme yetisi bu yüzden, yani bir sihir değmiş gibi ihtiyaca binaya modülatör, çörek otu gibi. Hani fazla çalışıyorsa azaltıyor, az çalışıyorsa yükseltiyor. Evet. Homeostasis. Çünkü izohidrik kuralı diye kuralla 3 tampon sisteminde birden hidrojen iyonunu ben dengelettiririm vücuda demiş Yaradan. Öyle bir sistem kurmuş. Ve senin fazla alıp vermelerinle aslında düzenlenen tam olarak bir şey yok. Aslında hani o 3'ler, 5'ler, 8'ler hematolojik değerlerle, ben hala ETZ'yi böyle hatmetmekle şeyim, bu Rapoport-Lubering yolu diye bir şey var. Eritrosit denilen oksijeni taşıyan kan elemanı otobüsçük var. Onun koltukları, onun koltukları demirden. Ben böyle benzetmelerle kafada kalsın sonra. O demirler eksikse yeterli oksijen taşıyamıyor. Bir de muavin var, 2,3 fosforiliseret. Hadi tamam, bu dokuda ineceksin diyor, ya da hadi inmiyoruz, devam ediyoruz diyor. O 2,3 fosforiliseret miktarına göre ayarlıyor. Yani bizim hani 3'ler 5'lerle, 8'ler 10'larla, saatlerle den ziyade hastanın ne kadar şeker tükettiği, ne kadar su içtiği, Evet. günlük Tek başına bir işe yaramıyor aslında. Ve dediğiniz gibi bireysel karar vermek gerekiyor. Birinin doğrusu diğerinin doğrusu olmuyor. Belki de en büyük hata bu oluyor. Sonra neden fayda göremedim ya da neden yanlış bir şeyler oldu sorusunun cevabı aslında tam da bu söylediğiniz oluyor Rüya ablacığım. İşte velhasıl mesela elektron transfer zincirinde devam eden oksijenle reaksiyonlar, hani bu enerjim yok, enerji üreten yolları hücrenin tampon sisteminden 2 hidrojeni çekip oksijene H2O su oluşturuyor.
Yani o yüzden de bütün bu dengeler aslında çok böyle kuyumcu tartısı gibi diyorum ben, böyle güzel bir akış içinde olması. Sayı ve süre veremesek de ne zaman ne şekilde olacağı, özellikle dikkat edilmesini istediğim ana durum, bu cihazla desteklemeden evvel alınan doğru nefesi alıp vermek burundan. Yani bu organ yüzümüzün ortasına rastlantı olarak yerleşmemiş. Bir eritrositin, trombositin üstündeki pulcuk, ayakçık bile rastlantı değilse, Aynen. bu burun nefes almak, vermek, koklamak için bir. İkincisi, bununla da destekleyeceksek burun nefesini de önce oturarak, ustalaştıktan sonra dozlarını bedenlerin ihtiyacı ve durumuna, mutlaka demir eksikliği, anemin var mı, çinko tablom nedir eritrosit içinde diye de doktorlarına başvurursa takipçilerimiz çok güzel olur. Ben öyle özetleyeyim. Aynen öyle. Ağzınıza sağlık Rüya ablacığım. Aslında siz çok güzel söylediniz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi. Yani bir denge var vücutta ve bizim yaptığımızda o az ya da çok. Yani çok olursa ne yapacağım, az olursa ne yapacağım değil de, o zaten az da çok da olsa bir doğru olduğu için doğruyla tam dengeye getiriyor. Aslında menstrual siklusta da bu oluyor. Ben gördüğüm hastalarda bu bakış açısı olduğu için bunu hayatına sokmuş çok insan da görüyorum. Benim en çok gördüğüm hata, yani hata demek istiyorum, aslında iyi niyetle yapılmış hata. Ben bu nefes egzersizlerine başladım. Sonrasında lekelenme kanamalarım oldu. Aslında bu bizim beklediğimiz bir şey. Çünkü bir şeyin dozunu biraz önce o söylediğiniz gibi kaçırdığımızın göstergesi oluyor. Yani o iyi niyetli kısmı yanlış yerlerde biraz fazla yapıyoruz ya da o ayarı bilmediğimiz için tutturamıyoruz, ama bu çok normal. Siz çünkü son belki 2-3 yılda bunu bizlerin hayatına soktunuz ve gerçekten iyi ki soktunuz, ama herkes işte o sizin öğrettiklerinize daha yolun başında, emekleme safhasında olduğumuz için bu tür hatalar da olabiliyor. Ama diyorum ki bu lekelenme sorun değil, senin vücudun şu anda oksijenleniyor. Bu hepsinden kıymetli. Evet, lekelenme kanamalarını sevmeyiz ya da burada en çok neye dikkat edilmesi gerekir? Evet, bizim yani bir adet görüyoruz, şöyle düşünmek gerekiyor. Bizim adet gördüğümüz bir dönem var. 3-5 gün arasında, bazen 10 güne kadar kanayanlar olabiliyor. O bir kanadığımız dönem, yani bizim mens dönemi dediğimiz dönemi bir ayrı tutalım. Orada yapılacak olanlar çok kıymetli. Ama sonrasında bizim bir foliküler faz, luteal faz dediğimiz iki farklı kısım var. O şey çok fena çalışmış Rüya ablam, hazır geldi. Şöyle buradan tarif edelim. Aynen, ters duruyor yalnız şu anda Rüya ablacığım. Oradan ters mi duruyor? Evet, tam ters çevirirseniz. Olsun, ben kabaca anlatırım Tamam. yine de. Oradan da Tamam. adet döneminizi ayrı tuttuğunuzda aslında belki de en çok nefes egzersizlerini yoğun bir şekilde çalışmamız gereken dönem adet dönemi. Niçin? Çok basit mantıkla şöyle düşünelim. Tam o alt üst dengemizin alt üst olduğu dönem o dönem. Ondan hemen önceki bir hafta diyorum. Çünkü o premenstrüel sendromu yaşadığımız dönem. Evet. İşte o dönemi sakinleştirmemiz için ve adet döneminde özellikle adet sancısı çeken, benim en çok üzerinde durmaya çalıştığım kısım, burada nefes egzersizlerini çok yapmalıyız. Ben hep ilk başlayanlara diyorum ki, o yüzden sizin dediğiniz gibi 5 ile başlamak çok ideal oluyor. Yapabildiğiniz kadar, ne kadar olursa, ama adetin o adet dönemine bir hafta kala artık o kendinizdeki duygu durum değişikliklerini hissettiğiniz dönemden itibaren onu mümkünse sabah akşam 10'ar seansa çıkın diyorum. Bunu çıktıklarında ister bir top kaldırsın, ister 2 top, ideal tabii 3 top, hepsini yapabiliyorsa, ama Rüya ablacığım o vagal uyarı o kadar güzel oturuyor ki vücut zaten alışıyor. Zaten en başında başladığında sonrası çok rahat geçiriyor. İlk söyledikleri premenstrüel sendrom, tabii ki bunların yanında takviyelerini verdiğimizde, diyetini düzenleyip su tüketimi gibi çok önemli bence yaptığımızla birlikte. Çok daha kıymetli oluyor, ama ilk söyledikleri bir kere o duygu durumunda sizin de hep paylaştığınız o değişimi çok net görüyorlar. Yani o vücutta tabiri caizse flushing, bir ateşleme oluyor, enerji geliyor. Çünkü düşünün ki vücudun ana mekanizması o sırada bir yumurtayı hazırlamaya çalışıyor ve kendinin adası alıyor. Ve her şeyi rahat rahat tüketmek istiyor, ama unuttuğumuz bir şey var. En çok tüketmesi gereken oksijen. Vücutta oksijen olsun ki sizin en kaliteli yumurtanız çıksın. Tüp bebek tedavileri yapılıyor. O gün de konuştuk. Bir sürü biz de içindeyiz. İşte yumurta kalitesi arttırmaktan bahsediyoruz. Bir sürü takviyeler kullanan insanlar geliyor karşıma.
Ama bir bakıyorum zaten karşınıza oturduğunuzda aynı dediğiniz ameliyat olmuş insan gibi. Hepimiz o kadar yüzeyel solunum yapıyoruz ki hiçbirimiz oksijenlendiremiyoruz akciğerlerimizi. Belki Covid buna çok güzel bir vesile oldu. Akciğer sağlığımızın değerini biraz daha anladık. O yüzden adet dönemi öncesi dönemi rahat bir şekilde geçirip duygu durumumuzu daha düzene sokmak için bu dönemde normale göre daha fazla yapmamız gerekiyor. Adet dönemimizde oradaki kan akışını, vücudumuzdan bir kan çıkışı var ve yenilenme sürecinde işte oluşan yeni hücreler de bol oksijenlenmeli, kaliteli olmaları için bu dönemde sancımız da azalsın diye normale göre çok daha fazla solunum egzersizlerimizi yapmalıyız. Evet, sizin dediğiniz gibi bir solunum fizyoterapisiyle olursa çok daha kıymetli. Ama şu anda biz sadece hani evimizde çalıştığımız koşulları söylüyoruz. Ama sonrasında işte lekelenme kanamaları nerede oluyor derseniz sonraki o foliküler luteal fazla karışıyor. Hep bence yaptığımız hata. Bu nefes için olsun ya da olmasın ya da kullandığımız takviyeler olsun Rüya ablacığım. Bizim vücudumuzda o enflamasyon, yangı dediğimiz şey bizim adet görmemiz, yumurtlamamız için belli bir düzeyde olması gerekiyor. Bizim bunu sıfıra indirgemememiz gerekiyor. Bu da aslında insanların yaptığı bir yanlış. Yani çok yoğun antienflamatuar beslenmeler, çok katı beslenmeler, sadece antienflamatuar takviyeler alınıyor. Bu bir yumurta sağlığı için ya da böyle yumurta kalitesi arttırılmaz. Daha doğrusu böyle insan vücudunun kalitesi arttırılmaz. Çünkü enflamasyon belli bir oranda olmalı. Mesela gebeliğin ilk döneminde de çocuğunuza yapacağınız en büyük yatırımlardan bir tanesi onu oksijenlendirmek belli düzeyde. O yüzden gebeler de aynı şekilde mesela son trimesterlere geldiklerinde tabii ki çok daha zorlaşıyor ama ilk trimesterden itibaren yaptığını gördüğüm gebelerimin sonrakini gördüğümde son trimesterlerinde de neredeyse aynısını yapabiliyorlar Rüya abla. Akciğer kapasitelerini çok arttırdıkları için ve inanın doğumu çok daha rahat yapıyorlar mesela bu kişiler. İşte normal doğum, doğal doğum dediğimiz o ıkınma, doğru hareket, nefesi yönetme zaten bununla başlıyor. Yani siz bunu gebeliğin ilk başından itibaren yaptığınızda ama dediğim gibi ilk gebelik planladığınız kısımda çocuk hamile kalmaya çalıştığınız kısımda bunları çok yüksek seviyelerde yapmamamız gerekiyor. Çünkü çocuğun bir rahme tutunup orada gebeliğin oluşması için bir enflamasyonun yani istemediğimiz hafif hipoksinin olması gerekiyor. Siz bunu da çok dozunu kaçırdığınızda aynı biraz önce söylediğiniz gibi dozu kaçtığında o zaman da ters etki yaratıyor. O yüzden adetten sonraki dönemde tekrar işte bu değer belki de tekrar 5'lere 8'lere düştüğünde yani değer her ne olursa olsun adet ve adet öncesi dönemde çok daha yüksek seviyelerde yapıp sonraki dönemde çok daha biraz düzeyi azalttığınızda o lekelenme kanamaları olmuyor. Çünkü oradaki o hafif enflamasyona izin veriyorsunuz. Oradaki yapılanma için gerekli olan, kanayacak olan dokunun oradan ayrışması için tabiri caizse. O yüzden belki en büyük yapılacak olan hatalar diyelim yan etkinin ortaya çıkmaması için buna dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Benim en çok gördüğüm bu oluyor. Ya da gebe kalma sürecinde gebe kalırken biraz daha o gebe kalmaya çalıştığınız aylarda o dönemlerde biraz daha düşük seviyelerde tutup ondan sonrasında gebe kaldıktan sonra bunu arttırdığınızda çok daha sağlıklı bir gebelik yaşayacağınızı göreceksiniz. Ama belki de en önemlisi Rüya abla siz de daha önce hep bahsetmiştiniz. Gebelik öncesi detoksu. Önce vücudu temizlemek lazım gebe kalmadan önce. Bunun için de yapılacak takviyeler vesaire ama temizliğin ana mekanizması nedir? Sizin o alveollerde dediğiniz alışverişin olması gerekiyor. Atık maddeler vücuttan uzaklaşması gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? İşte nöral terapi vesaire diğer şeyleri yapıyoruz. Aynı vagal uyarıyı yaratmaya çalışıyoruz. Ama eş zamanlı bu nefes egzersizlerini yaptığımızda ya da işte insanlar yoga yapıyor vesaire bunların ana mekanizması ne? Aslında vücudumuzu sakinleştirip oksijenlenmeyi arttırmaya çalışıyoruz. Parasempatik sistemi arttıracaksın, oksijeni arttıracaksın, sempatik inersin. İşte alkalileşecek kan kimyası asiditeden uzaklaşacak ki beden işlevlerini muntazam olarak görsün. Bilmeyen takipçilerim için östrojen, progesteron ana hormonlarımız. Hani bizim bu aylık sirkülasyonumuzu da bir genç arkadaşlar var. Onlar için de hani nasıl gerçekleşiyor? Senin için çok basit şeyler ama yok estağfurullah. Aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim hormonlarımız gün içinde bile sabit değiller. Kaldı ki ay içinde bunların belli bir dalgalanmalar yapması gerekiyor. Yani FSH'ımızın, LH'ımızın ki mesela LH belli bir pik yapıp düşmesi bizim için çok kıymetlidir.
İşte bu bazen açıklanamayan infertilite yani kısırlık vakalarında biz bunu görürüz. Ya da progesteron değerlerinde yetmezlik. İşte mesela hep bir östrojen dominansından bahsediyoruz ve bu çok karışıyor mesela Rüya ablacığım. Östrojen dominansım var. Hayır, vücudumuzda Bundan olan dolanıyor mu? normal burada Doğru. gördüğünüz gibi östrojen dalgalanması hep oluyor. Progesteron da aynı şekilde. Ama burada önemli olan dışarıdan alınan östrojen yani kötü östrojenin vücuttan atılması. Bunun da vücuttan atılması için bütün sistemlerimizi kullanmamız lazım. Evet, bağırsak ve karaciğer sağlığımız bizim hormonlarımız için çok çok önemli. Ama sinir sistemi bunların hepsinin üzerinde ana yönetici olduğu için o parasempatik hakimiyet aslında çok daha kıymetli. Yani sinir sistemimizi regüle etmemiz gerekiyor. Ya da hepimiz çok stresli yaşıyoruz. Hayatımızın artık vazgeçilmesi. Yani bu ülkede yaşayıp stres yaşamayan kimse de yoktur. Gerçekçi olmak lazım. O yüzden sadece stres yönetimi için bile bu nefes egzersizlerini yapmamız gerekiyor. Ama belki sizin de burada katkınız olsa çok sevinirim. Benim ekstra hastalarımda takip ettiğim ya da mesela ne zaman yapalım sorusu çok geliyor ya Rüya ablacığım. Aslında evet, sizin için ne zaman doğru zamansa o zaman yapmak doğru ama vücudumuzda stres hormonu kortizolün yükseldiği, dalgalandığı belli dönemler var. Aslında buna göre dikkat etmek gerekiyor. Ben şöyle diyorum. Bir normal karşımda bazen sağlıklı, tamamen bilinçli bir bayan geliyor ve tamamen bütüncül sağlık için ne yapabilirim diye soruyor. Bakıyorum gerçekten stres yönetimi çok iyi ve normal düzeyde gitmeye çalışıyor. Yani kortizolü düşük seviyelerde. Ama bazen kan değerinde bakıp şunlar karışabiliyor. Ben kanda kortizolüme baktım. İşte kortizolüm çok düşük ama şunu unutmamak gerekiyor. Bazen o tam bitme sendromunu yaşadığımızda da kortizol dibi görür. Evet. Aslında kortizolün çok çok düşük değerlerde olması da sizin anormal uzun süredir kortizol yani stres altında olduğunuzu artık onun cevap bile veremediğini gösterir. O yüzden belli sağlıklı seviyelerde kortizolü olan kişilere ben diyorum ki bizim sabah kortizolümüzün belli bir seviyede yükselmesi gerekir. Hatta şöyle biliriz. Sabahları kalp krizi daha yüksektir. Tam da bu kortizol seviyelerinin yüksekliğinden. Sabah 5 ile 9 arası. O yüzden bu dönemlerde aslında çok da fazla nefes egzersizini o sabah ilk gözümüzü açtığımız gibi yapmamalıyız. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi tansiyon düşüklükleri de aslında bu dönemde yapıldığında çok daha fazla oluyor. Yani vücudumuz biraz daha ayılıp kendine geldiğinde sonrasında bu nefes egzersizlerine başladığımızda çok daha kıymetli oluyor. Çünkü o kortizol seviyesinin de belli miktarlarda yükselmesi gerekiyor. Yine mesela cinsel sağlığımız için de sabah 5-9 kortizol seviyesi çok önemlidir. O dönemde yine bunun için de yapmamak gerekiyor. Hamile kalmayı planlayan kişiler için. Ya da akşam seviyelerinde tekrar işte 5, 15, 18 arasında tekrar bir yükseldiği seviye var. Belki bu dönemde yapmamak gerekiyor. Ama karşımıza aşırı stresli bir kadın geldiğinde diyorum ki sen işte tam olarak bu saatlerde yapmalısın. Çünkü senin o kortizol yüksekliklerin o kadar yüksek ki önce onları aşağıya normal seviyelere getirmek gerekiyor. O yüzden herkese aynı şeyi söylemek doğru olmuyor. Karşımıza gelen kadının sizin de hep söylediğiniz gibi bireysel olarak değerlendirilmesi çok kıymetli. Yani yüksek kortizolde vereceğimiz egzersiz ve süreyle daha normal o parasempatik aktivitesi olan bir kadına söyleyeceğimiz çok daha farklı olmalı diye düşünüyorum. Aslında şöyle Pınar'cığım, buradaki işte belirleyici nokta G6PD enzimi. Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz. Onun TCA'ya servis ettiği malzemeler olmaz. Yani şimdi mutfağa hiçbir malzeme almamışsın. Ne pişirebilirim gibi TCA'da dönecek. O yüzden de bu enzimin aktivite düzeyi aslında bu metabolik süreçler bunları belirliyor. Ama ben sabah uyandığımda hani stres hormonu yüksek ama kortizolü hani böyle baskılayacak ya da metabolizmayı değiştirecek düzeyde değil ama yatakta bir uyandığında çünkü gün içindeki koşturmaya girdiğinde zaten nefesinin Allah verir hani araçta inan 10 ila 50 cc ile falan yaşıyoruz biz rutinde. Hani 350 diye kitapta geçiyor ya. Aslında bir saat mesela ders anlatıyorsun. O süreçte 100 cc anca alıyorsun ya da veriyorsun. Ben bir yıldır palyatifte çok ağır hastalarda gözlemlediğim için almıyor zannediyorsun ama alıyor ve yaşıyor. Yani o yüzden sabah bir akciğer
akciğerini mesela her kişinin uyandığında hiç lavaboya gitmeden o kadar sönüyor ki, hani 3 ile 5 arası bütüncül yaklaşımda akciğerin detoks saatidir ya kendine. Sonrasında o detoksun ardından adeta şu yumruğum kadar küçülüyor Pınar akciğer. Yani alveoller tamamen ve Sönüyor. yaptığında ne kadar antrenmanlı olursan ol, şurada bir yanma hissediyorsun sabah ilk uyandığında. Onu hisset. Yani lavaboya gittiğinde hafif açılmış oluyor. O yanmayı olmuyor. Artık bir hafif ekspansiyon başlıyor. Ama yatakta gözümü açtığımda 100 milyar nörona hamdolsun, teşekkür ederim. Aldım, alıyorum ve o yanmayı hissetmenin güzelliği. 2-3 nefes. Tabii, evet. Ondan sonra güne devam edip sonra ihtiyaca göre, mesela ben yorulacaksam, koşuşturma tempoda gideceksem, merdiven çıkacaksam, mesela iş yerinden çıkarken hemen birkaç tur nefes egzersizi, 2-3 çekiyorum, 2-3 üflüyorum. Yani düşünebiliyor musun? Benim geriatri uzman arkadaşım var. Hafif bir pektusu var. Yani böyle hafif çöküklüğü. 2 topu kaldırıyor. Ve bunu eğer şunu denememiş olsa bilmiyordu. Ve hala çok etkin çalışmadığı için, çünkü dünya telaşı, küçük bebeği var falan, hala 2 top. Yani neye göre normalim? Evet. Ne kadar normalim? Bu bir nefes metre aslında. Hani sokaklar sormadan sigara içen insanlarla dolu. Zehir. Koridorda nefesinden, yani hastanenin içinde dışarıdan içmiş gelen bir arkadaş geçti yanımdan. Nefesinden inhale ediyorum ben. Ve şunu, hani ne yapabilir ki? Burnundan verdin, boşalttın. Ben çekiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bırakabiliyorsun. İkinciyi yapmayabiliyorsun. Üçüncüyü yap. Zorlama. Buradaki trik nokta, zamanlamayı beden biliyor. Bedenin bir aklı var. Ve Evet. O söylüyor o aslında bir yerden söylüyor. sonra. Ağrıyor, başın dönüyor, hıçkırık tutuyor, gıcık geliyor, segresyon geliyor. İlk yapmaya başladığında zaten hemen segresyonlar hop bir Öksürük krizleri. hareketleniyor, öksürük artıyor. Denge bozuluyor, gözlerin kararıyor, yapma diyor sana. Dur diyor. Hatta işte o kanamayı yapıp belki altında başka bir şey var. Kadın doğum uzmanına gitmeni gerektiriyor. Benim buradaki dikkat edilmesini istediğim en önemli nokta sakin, kibar olmak. Adeta bir bayan çorabı, hani süper ince modelinden bir bayan çorabı gibi akciğerlerin baloncukları ve Gerçekten öyle. yani muazzam bir büyü. Hani böyle büyüyen şeyleri hep koyuyorum ya böyle reelslerde. Şu kadardan şöyle bir 8 litreye ulaşabilen bir potansiyel ve bir enerji akışının dinamosu. O şalteri açıyorsun, hayat başlıyor, siz bunu başlatıyorsunuz. Pubise kafayı dayayıp çıkarıyoruz. Ağlayarak hayata geliyoruz ve deyip bir son nefesle bitiriyoruz ve aradaki süreçte o nefesi, ve ben artık şunu gördüm, nefesi, o son nefesi vermekte büyük bir marifet ve kolaylıkla, güzellikle, ölümün güzelliği olur mu? Oluyor. Acı çekmeden. Ben kendi halamda yaşadım, palyatifte takip ederek. Hani bazen o hastanın daha fazla acı çekmesinden acı duyuyorsun. Yatak yaraları oluyor. Evet. Ama malign bir hastalık oluyor. Katabolizma günden güne hastayı elin kolun bağlı, sadece izleyebiliyorsun. Dünyanın en bütüncül baksan da, en donanımlı olsan da, bilgilerine sahip olsan da her gün kanser hücresi yapılıyor vücutta ve biz her gün bunu oksijen detoks mekanizmalarımızla, antikanser mekanizmalarımızı çalıştırarak yok ediyoruz. O yüzden
hastalık, mesela bir otoimmün hastalığı varsa o dengeleri, fleksibiliteyi, işte kalp hız değişkenliği biliyorsun artık iyi yaşamda en önemli kriter bütüncül bakışta. İşte o kalp değişkenliğini, kalp hız değişkenliğini de güçlendirmek adına aradaki o HIIT egzersizlerle aslında VO max miktarımızı arttırmak. Yani bunlar izleyicilerimiz için biraz böyle ekstrem Aslında bilgiler vücudu ama şaşırtmak önemli. Arada vücudu hep aynı dengede götürtmeyip de arada vücudu şaşırtmak. Bu neyle olursa olsun. aynen Mutlaka bunu hormezis, yapmalıyız. hücresel alveoler hormezis yapıyoruz aslında. Hani şimdi benim kondisyonumla yeni başlayan bir insanın tabii ki daha az yapması lazım. Ben arabada da yapıyorum ama oğlum ilk arabada buradan Bodrum'a giderken denediğinde Bence anne ya kimse denemesin şey böyle de. denemesin. Evet. Anne ya dedi 3-5 kere burun nefesi etkin dedi, çalıştım, nefesine teşekkür yaptım. Gözlerim karardı, çok korktum dedi. Ben dedim oğlum demiyor muyum? 1000 kere söyledim hani araçta şey yapmayın, kendinize riske Evet. oluşturmayın, ayaktayken bile yapmayın diye. Ama işte yani hani, anlatabiliyor muyum? Bu şey gibi, bungee jumping gibi hani kimi insanlar yapıyor. Gözlerini göz göre göre kendilerini zehirliyorlar. Yani göz göre Maalesef. göre toksik yaşamlar var. Hani bayağı toksik kimyasal yiyecekleri besin olarak yiyen insanlar var, tercih eden insanlar var. Hani sanki biz keyfimizden sağlıklı beslenin diyoruz. Bana ne? Doğru söylüyorsunuz. Bir de belki ben en çok söylemek istediğim, sizin de ekstra çok ilgilendiğinizi bildiğiniz için, Hı hı. endometriozisli hasta grubu, Hı hı. adet sancısı yoğun çeken hasta grubu. Bu insanlar kronik ağrı çekiyorlar. Biz kadın hastalıklarında olduğumuz için, mesela endometriozis örnek veriyorum, en fazla Tabii. kronik pelvik ağrıyı yapan hastalık olduğu için. Düşünün ki hayatınızın her gününde o adet sancısı gibi sancı çekiyorsunuz. Mesela bu da ekstrem bir durum. Eğer böyle bir durum varsa basamak basamak sizin dediğiniz gibi Rüya ablacığım başlayıp olabildiğince aslında dozu arttırmak gerekiyor. Burada belki de bir sonu yok. Orada işte sizin dediğiniz gibi nerede ne zaman sonlandıracağımı vücut söyleyecek orada size. Aynen, Bunu diyor aynen öyle. zaten. Orada kişi kendisi karar verecek. Belki bu 15'e gidecek, daha üst bir sınırlara gidecek ama şunu fark edecek. En başta lütfen yapmaya başladığınızda bırakmayın. Çünkü vücut bir yandan toksin metabolitleri atıyor. Yani o asit düzeyini de düzeltmeye çalışıyoruz ama bunu yaparken hepsini bir arada yapmak gerekiyor. Yani ben sadece solunum egzersizimi yaptım. Peki vücuttaki atıkları nereye atacağız? O yüzden çok iyi su da tüketmeniz gerekiyor eş zamanlı olarak. Alveollerimizin etrafında da sıvı var. Onun da sıvıya ihtiyacı var. Sadece akciğer bazı düşünsek bile hepsini yapıyoruz ama bu tür hastalarda, yani biraz önce söylediğiniz gibi otoimmün hastalığı olur, herhangi bir kronik özellikle ağrı hastasıysanız mesela bu düzeye giderek yavaş yavaş arttırıp ama sonlandırma noktasına kendiniz karar vermeniz Hı hı. gerekiyor diyorum. Ve bu Hı hı. hastalar bunu yaptıklarında bir kere o kadar yaşanan yoğun ağrıya bağlı yaşadıkları depresyon, anksiyete düzelmeye başlıyor. Onları en çok bu mutlu ediyor. Bizim burada ana hedefimiz bir anda iyileşmek değil, hayat kalitesi arttırmak. Zaten Kesinlikle. bütüncül sağlığın ana temeli bu. Önce hayat kaliteniz artacak, ondan sonra yavaş yavaş iyileşmeniz ardından gelecek. Siz buna inanmadan, hayat kaliteniz artmadan bir anda iyileşmek diye bir şey zaten olmuyor. Ama o yüzden nefes egzersizleri bunun için çok kıymetli. Sabah akşam 3 ile 5 ile kaç olursa olsun, sizi kaç zorlamayacaksa, sizin dediğiniz gibi Rüya ablacığım, belki bir kere yaptınız, daha bir kere de başınız döndü. Tamam, bırakın orada, yarın tekrar bir yapın. Ne zaman ikinciye geçtiğinizde başınız dönmüyorsa sayı tek tek yavaş yavaş artacak. Bu bazen söylenince çok farklı alanlardan çok büyük tepkiler de alıyoruz. Siz çok daha fazla yaşadınız, bunları biliyoruz ama yaşayarak öğrenmek diye bir şey var. Bunu hem hastalarımızda görüyoruz aslında hem de kendi hayatımızda görüyoruz. Ve bunun belli bir fizyopatolojisi var. Yani biz bunu tıbbın içinde anlatıyoruz. Yaptım ve oldu diye bir şey yok. Zaten onun için tıbbın kendisi kişiye özeldir. O yüzden diyoruz biz tek bir kişiye işte günde 10 tane sabah akşam yap, sabah akşam tekrar 10 tane yap demiyoruz. O yüzden diyoruz herkes farklıdır ve mutlaka bir hekim değerlendirmelidir. Ama belki en önemli söylediğiniz şeylerden biri bu, bir detoks mekanizması. Biraz önce bahsettiğimiz kanama gibi bir şeyler ortaya çıkıyorsa, başınız döndü, çarpıntı oldu, kanama oldu ya da başka bir şey oldu. Aslında orada da bir sorun var diye bize söylüyor. Buraya bir bak, burada bir sorun varın cevabı olmuş oluyor. Bu hep böyledir. Bir şeyleri düzeltmeye başladığımızda
Mesela benim bir kadın doğum hekimi olarak en çok gördüğüm, hangi kadın detoks yapıyorsa ve çok ağır bir yüklenmesi varsa Rüya ablacığım, endometriyal polipler hemen arkasından geliyor. Çünkü vücudun temizlenme, bizim ana temizlendiğimiz, adet gördüğümüz yer neresi? Rahmimizin iç dokusu. İşte tam orada bir polip oluşturuyor. Bu çok sıktır ve hasta der yine benzer şekilde, işte bu lekelenme kanamaları olur. Ardından polip gelir. Ama bazen lekelenme kanamaları, dediğim gibi, vücudunu zorladığı için de oluyor. Biraz önce söylediğimiz gibi daha hafif, daha az düzeyde yapması gereken dönemde çok daha fazla zorlayarak, zaten kendisi de diyor, sizin dediğiniz gibi başım döndü, gözlerim karardı ama ben yapmaya devam ettim. Hayır, böyle kendimizi hiçbir alanda zorlamamamız gerekiyor. Spor yaparken de bu böyle. Kendimizi zorlamamamız. Ha, evet, biraz önce söylediğimiz de önemli. Arada zorlamak diye bir şey var. Yani işte mesela son dönemlerde çok popüler o soğuk su banyolarına, buz banyolarına giriyoruz. İşte vücudu şaşırtmak için giriyoruz aslında. Ya da sizin dediğiniz gibi eforlu egzersiz, arada kalp sağlığımız için bunu yapıyoruz. Evet, bunları yapmamız gerekiyor. Rutinden çıkartmak gerekiyor. Bence hastaların en büyük yaptığı, hep hasta diyorum ama kusura bakmayın, yani dil alışkanlığı biraz da. Bizlerin de yaptığı en büyük hata o sağlıklı yaşam. Hep sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz ya. Ben hep söylediğim şey vardır. Anne böreği kadar güzeli yoktur. Glutensiz besleniyorsunuz. Anneniz sizin için bir şey yapmış. Yiyin. Çünkü onun sevgisi, onun dediğimiz, o da işte bir parasempatik sistem uyarındır. Bunlar da bir şaşırtmadır ve size iyi gelecektir. Ama ben işte onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim. Bu tam tersi sempatik hakimiyet yapıyor. Daha çok kortizolünüzü yükseltiyorsunuz. Bunu yapmayın. Suyu Hayatın şimdi akışına içmeyeceğim. bırakmayı sağlıyor aslında. Şimdi suyu içmeyeceğim. Yemekten şu kadar geçecek. Evet. Alkali su mu içeceğim? Ne yapacağım? Ama onu yiyecektim. Saat 6'dan sonra yemeyecektim. Yani gün oluyor. Gece yarısı da yiyorsun. Ama bu rutinleri doğru kurgulamakla, ben bu durumda hep şunu savunuyorum. Bu dengeler aslında kuyumcu terazisi gibi, hayatımıza getirdiğimiz artılar, eksiler, her şeyi dengede olmasını istiyor Yaradan. Yaratılış. Sevgide bile, iyilikte bile. Şimdi mesela mutlaka ki sosyal ortamlarda hani böyle bir iyilik, sevgi, onun canım çoğunun ne zararı var? Hayır, sevgide de, iyilikte de, güzellikte de dozu kaçan her şey çirkinleşmeye başlıyor. Evet. Yani fazla yüz veriyorsunuz. Çünkü şimdi mesela düşünsenize, ben işte çocuğuma hep bunu onunla örnek veririm. Hani sürekli her istediğini yapıyorum, sevgiyi veriyorum. Nasıl yapar annem diye umursamamaya başlıyor. Ben de öğretmeninden yüz buluyor, testleri aksatıyor. Gibi. Yani iyi güzel şeyde bile denge gerekliyse. Aslında bunu açlıkta da görüyoruz. Vücudu aç bırakıyoruz. O gelen kıymetli yiyeceğin kıymetini bilsin diye. Neden şu an açlığın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Tedavi olduğunu. Farklı. Aynen, hücrelerimizin yenilendiğini gördük ama belki de ben en çok şunu bir de özellikle dikkat etmek istiyorum Rüya abla. Bu sizin yaptığınız nefes egzersizleri, siz kendiniz için bir iyilik yapmak istiyorsunuz. Vücudunuza artık bir şeyler iyi gitsin istiyorsunuz. İlk önce buradan başlamak lazım. Yani o sistemi bir düzeltmek lazım. Yani baktığınızda şu an işte bazen eleştirdiğim bir nokta olacak ve bunu söylemek istiyorum. İnanan inanmayan herkes artık bu alanın içine girmeye başladı. Ama maalesef bazen yanlış uygulamalarda görebiliyoruz. Bazı takviyelerdi vesaireydi. Bunları almadan önce vücudun onu kullanabilmesi lazım. Onun için de vücudun oksijenlenmesinin, yani o biraz önce bahsettiğiniz enerjinin de uygun bir şekilde akması için vücuttaki belli dengelerin düz oturmuş olması gerekiyor. Yani vücudunuzun asit dengesinin gitmiş olması gerekiyor. Biraz baza doğru kayması gerekiyor. Vücudun iyi bir şekilde akciğer kapasitesinin oturmuş olması ve o oksijenlenmenin sağlanıyor olması gerekiyor. Yani siz iyi bir şekilde oksijenlendirmeden, iyi bir şekilde suyunu vermeden kullandığınız takviyelerin hiçbir anlamı yok. Bir sürü insan görüyorum böyle elinde 10-15 tane takviye, bir yandan sigarasını içiyor, buna hiç karışılmamış, azalttırılmamış da bu mesela, ben buna karşıyım. Ya da su da içmiyor. Ne yapıyor? Sadece takviyelerle içtiğim kadar su diyor. O da 1 ya da 1,5 litre. Bu çok büyük bir hata. Verdiğiniz onca takviyeye verdiğiniz paraya da yazık oluyor. Çünkü vücudunuz bunu kullanamıyor. Aynen. O yüzden ilk önce bu sistemi oturtmak. Yani belki de şu an yayını seyreden birileri
bir şeyleri değiştirmek istiyor. İşte ilk olarak yapacağınız bu 3 topu hayatınıza sokmak. İlk önce bunu sokun. Bir de su için. Yani Aynen. çok zor bir Ve şey değil. yani en kolayı bunları aslında Pınar'cığım. Yani bugün Medikal'de sordum. 50 liraydı. Yıkanabilir marka. İnternette 30 liraya alıyorum ben toplu birilerine hediye edeceksem. Kendim de internetten alıyorum yani. Ee, Evet. Ve bu kadar kolay, bu kadar şifalısı, bu kadar etkini yok yani gerçekten yok. Aynen öyle. Ya ilk buradan başlamak lazım ve belki de en önemlisi ilk başlangıç o. Belki de benim biraz önce söylediğim yanlış anlaşılmasın. Ben belli dozlardan bahsediyorum. Sabah ilk uyandığımız Hı hı. zaman. İşte sabah ilk uyandığımızda o sizin dediğiniz gibi o derin bir nefesle güne başlayıp mümkünse telefondan vesaireden uzak ve bir koca bardak su içmek. Ne olur ilk içeceğiniz kahve olmasın. O Aynen, direkt sempatik yüklenmeyi yapmayın. Aslında kahve bizi ayıltmıyor. Tam aynen. tersine ilk bir uyarı yapıyor. Sonrasında daha büyük yorgunluk olarak bize geri dönüyor. Ama sabah ilk uyandığınızda o hafif nefes egzersizinizi yapıp ardından suyla vücudunuzu temizlediğinizde tam konuştuğumuz konu akciğer kendini temizlediği atıklarını atıyor. Vücut bütün gece yaptığı detoksundaki atıklarını idrar yoluyla atılmasını sağlıyoruz aslında. Aynen Çok basit iki öyle. şey yapmamız gerekiyor ve bu hangi bölüm olursa olun ben bir kadın doğum hekimiyim. Ben bunu kendime yorabilirim. Bir romatizma hekibi yine kendini aslında biz bütün vücudu temizliyoruz. O yüzden belli dönem ben sadece dediğim gibi kendime has dönemlerle ilgili en fazla trik verebilirim ama e, ben şunu düşünüyorum belki bir de benim en çok katacağım şu olacaktır. Kronik hastalar, kronik ağrı hastaları ayrı tutuyorum. Dediğim gibi onlar en üst düzeye çıkabilecekleri kadar Hı çıkmalılar. hı, Ama mesela adet düzensizliği ile ilgili bir de Rüya abla hı gördüğüm hı. çok ağır spor yapan sporcular vardır Evet, mesela. Bunlar belli bir yerden sonra biliriz ki adet düzensizlikleri başlar. Vücuttaki hormonal metabolizma bozulmasına bağlı. İşte normalde sağlıklıyken gereğinden fazla spor yapıp ya da bu solunum egzersizlerini artık abartacak tabii, kadar aynen tabii. kendini zorlayarak yani orada da bir kendini zorlama var sporda. Normalin üstünde vücuda Evet, bir yük bindiriyoruz. Solunumu da yaptığımızda bu kişilerde de adet gecikmeleri olabiliyor. Çünkü vücuttaki hormonal metabolizma etkileniyor. Yani bir sistem bozuluyor. Dediğiniz gibi dozu kaçtığı için. O yüzden ortada kalmak, evet bu vücuduma iyi geliyor deyip çoğuna denge. geçmek hatalı. Vücut size nerede dur diyorsa sizin dediğiniz gibi orada durmak ve orada gitmek lazım. Ha, arttırmak istiyorsanız arada deneyebilirsiniz. Ama aslında var olan ve size iyi geldiğine inanıyorsanız ki ben genel olarak görüşüm sizinki nedir bilmiyorum ama sabah 10, akşam 10 genel rutindeki bir insan için çok faydalı oluyor Hı hı. baktığımızda. Ha evet günümüz stresliyse ve vaktimiz varsa öğlen arada da yapmak tabii ki çok kıymetli. Ama işte mesela bir günümüz çok stresli oluyor. Her günümüz bir değil ya da bazı günlerimiz daha sakin. Ona göre kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Ama sadece bunları yapmak bile çok ciddi etkisi oluyor. Mesela sizle yayın yapacağımızı duyurunca en çok gelen sorulardan biri işte bu işte infertilite, gebelik kalmak vesaireyle ilgili ne yapabiliriz? Burada aslında en büyük kısım belki de gebelik öncesi detoksunu yapmak. Yani gebe kalmayı planlıyorsunuz gelecek ay. Yok o ay başlamayın. Bence en ideali 2-3 ay önceden başlayın. Aslında hayatımızda hep olsun ama en büyük yapılacak olanlardan bir tanesi öncesinde temiz bir vücuda o çocuğun gelmesini, Aynen. yerleşmesini sağlamak. Çünkü bizim hep bildiğimiz bir şey vardır. Bazen düşükler olur. Aslında derim ki çocuk anneyi temizledi. Annenin bütün yükünü alır yanında götürür. Bütün toksinlerini götürür. Sonradan gelen gebelik çok daha sağlıklı gelir. Vücudumuzda toksin yükünün yüksek olduğunun belirtisidir aslında. Aynı şekilde bunları yaşamak istemiyorsak bile 2-3 ay önceden bu nefes egzersizlerine başlasak, sadece su içsek, bir de yanına bir vitamin takviyemizi alsak, bağırsağımızı Hı hı. düzeltsek belki de prebiyotiğimizi alsak. Bence bundan daha güzel yapılacak bir şey yok gibi. Böyle pek çok insan aslında gebe kaldığında görüyoruz. Mucizevi bir şekilde gebe kaldım diyor. Aslında mucizeye olmuyor. Aslında sen vücuda olması gerekeni öğretiyorsun. Ama şu güzel, sen kendi mucizeni kendin yaratıyorsun. Bunu Aynen. hepimiz yapabiliriz. Aynen. Şey gibi aslında tarlayı şimdi taşlarla dolu, çalılarla dolu, hiç bakılmamış, sürülmemiş, havalanmamış ve ekiyorsun, hiç ürün alamadım diyorsun. Ama düzgün bakımını, detoksunu, Evet, işte evet. sürülmesini yaptın mı? O zaman tohum pırıl pırıl yeşeriyor. Ben kimseninkini herkes kendi tarlasını ekip, sürüp, dikip canlandırmak durumunda. Bizler ancak küçük müdahalelerle buna destek oluyoruz. Mesela e,
beyindeki bir bölge esnemeyle dengelemeyi sağlıyor. Bu hidrojen ve karbondioksit Evet. dengesinin aynı düzeye gelmesi için o yüzden esneme çalışmaları yapabilirler. Mesela baş dönmesi, ağrı gibi durumda bilinçli istemli esnemeler şeklinde gerinmeler. Bunlar da bu kaslardaki hani laktatın işte karaciğerden glikoneogenez döngüsüne verilmesini aktive ederek o kan kimyasındaki metabolik dengeleri düzenliyor ki işte benim aslında hayalim bretoloji, yani hematoloji gibi bir bretoloji ve kadın doğumla ilişkisi, göğüs hastalıklarıyla ilişkisi, işte bütüncül bakışla algolojiyle, mesela nefes çalışmalarıyla Evet. ağrının yolaklarını malonil-dialdehit üzerinden Tayland'da falan yapılmış birkaç 2022 çalışmaları okudum ama interleukin 6, 10 düzeylerini değiştirme oranları ne zaman kaç yapılacak, sadece aldığın şeker ve içtiğin su bile hepsini değiştiriyor. Demir ona keza, magnezyum, çinko, yani oksijeni bırakıp karbondioksiti almamızda çinkonun hani görevini e, hiçbir şey karşılayamıyor. Hani evin var ama anahtarın yok, giremiyorsun. Aynen Duvarı öyle. bacayı kıramıyorsun gibi bir durum. Ben soruları alayım istersen. Tamam. Kaydedeceğim. Hamile kalamıyorum, ne yapabiliyorum? Onu zaten cevaplamıştık. Evet. Bir de ben gündüz bir takipçim sormuştu. Gebeliğimin işte doğuma 2 ay kaldı. Ee, Hani nefes egzersizi yapmaya devam edebilir miyim diye. Etsinler. Yani Yani şöyle düşünün, oksijenlenmeyi sağlıyorsunuz. Bebeğin besliyorsunuz tam olarak. Yemek yemek gibi oksijen de gerekli ve mesela kramplarınız da olduğunda krampın da ana sebebi, gebelik krampı dediğimiz olay nedir? Ya susuz kalmışsınızdır ya oksijensiz. Aynı adet sancısı gibi, orada da yine rahim büyüyor ama yine kasılmaya başlıyor. Oksijenlenme, siz nefes egzersizlerini yaptığınızda o yalancı kasılmaları da yönetiyorsunuz. Ya da doğal doğum diyoruz şu anda. Doğal doğum, kendi doğumunu yönetmenin en güzel yanı zaten bu nefes egzersizleri. Bunu yaptığınızda akciğer kapasitenizle birlikte biz belli zamanlarda ıkın diyoruz. Siz onu çok iyi yönetebildiğiniz zaman da zaten çok keyifli bir doğum gerçekleşmiş oluyor. Ama dediğim gibi ilk zamandan son doğum yaptığınız ana kadar hiç bırakmanıza gerek yok. çok teşekkürler. Zaten benim eski takipçilerimden gebelik sürecince yapmış ve o kadar kolay doğum yaptım ki hocam diye Değil mi? sevinçle yazan çok takipçim oldu. Aslında paylaşıyorum ama gözden kaçıyor ya da Mutlaka. dikkat etmiyorlar. Benim bir şey vardı, takviyeler konusunda ne düşünüyorsunuz demişler ama takviyeler zaten başlı başına çok geniş bir konu. Evet. Birkaç tümce Belki zaten. menstrual migren söylenebilir Rüya ablacığım. Hı, Nefesin en çok kıymetli olduğu alanlardan bir tanesi. Adet döneminde özellikle baş ağrılarınız hı, çok hı. fazla oluyorsa bunun en büyük sebeplerinden biri hep konuştuğumuz detoks sistemi. Ya çok susuz kalıyorsunuzdur ya da oksijenlenme çok bozulmuştur. Buna bağlı ağrılar oluyordur. İşte burada en güzel yapılacak olanlardan sıvı tüketimini arttırın diyorum. Kahveyi azaltın. Benzer şekilde nefes egzersizlerini biraz daha yoğunlaştırmaya başlayın. Belki o göz kararmasına doğru o dönemde gidilebilir. Çünkü oksijenlenme akut o ağrıları çok güzel kesiyor. Bir de yanına sadece bir magnezyum eklemek o ağrıların kalıcı olarak gitmesi için bile yeterli oluyor Hı. aslında. Ha, şeyi diyecektim. Bir de bedenin, hani o bedenin aklı var diyorum ya. Biz aslında hani klasik bakışla kulaklarımız duyuyor gibi düşünüyoruz ya. Artık biliyorsun, yani takipçilerime de hep sık sık hatırlatıyorum. Fascia sağlığı diye bir sinir Evet. ağının duyma olayı var. Ve aslında kolumuz da duyuyor, ayağımız da duyuyor ve rahim de duyuyor o sinir ağıyla. Hani ışığı hissediyor, titreşimi hissediyor. Artık müzik tedavileri, hani aromaterapinin de bu Tabii ki. hertzler üzerinden çalışması, belki bir lavanta, iyi bir lavanta koklayarak nefesi çalışırken ben e, enerjiyi yoğunlaştırmayı ve o şifayı göndermeyi istediği beden bölgesine odaklanmayı
çok duyduğunu, seslerle Kesinlikle. nöromodülasyonun sağlandığını, çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum bu konuda ve hani konuşulması, o bedenin o bölgesiyle konuşması. Ya ağrıyor omzum, seni seviyorum. Hani bu Ho'oponopono'daki öğretim. Özür dilerim, bir şeyleri yanlış yaptım ve bana sen buradan sinyal veriyorsun. Lütfen affet. Artık teşekkür etmeyi öğrendim nefesime ve beni iyileştir ve o beden anlayıp ha tamam, rüya gerçekten öğrenmiş ama ben fosur fosur sigara içmeye devam edip kötü beslenerek devam edip teşekkür ederim değil mi? Hiçbir Kimi anlamı yok. kandırıyorsun sen diyor. Yani Aynen herkesi öyle. kandırabiliyoruz ama bedeni kandıramıyoruz. Hasta bana ben ödevlerini veriyorum, gönderiyorum. Biraz çalışıyor, rahatlayınca Bırakıyor. kod fraktürlerinde evet bırakıyor. Sonra benim ağrım arttı, giderken iyiydi. Sen de diyorum, çektiriyorum kontrol. Çalışmamışsın. Vallahi çalıştım. Çalışmamışsın. Akciğer tomografin söylüyor. Açılmamış, çalışmamışsın. Yani ne kadar çalıştığını ben aslında tomografiden görüyorum. Bedeninden görüyorum. Ben görmesem beden sinyal veriyor. Aslında o ağrıyı, hastalığı, sıkıntıyı ya yeterince beni dengeye getiremedin. Sistemlerimin arasında bütünlük. Yani aslında şurada nefes duruyor. Bütün çarklar, bütün dişliler o hipoksiyi yönetmek için geliyor bize. Ve biz o sistemlere dağıtımını tabii ki doktorlar işte o kısımlarda müdahale etmek durumunda kalıyoruz diye görüyorum aslında bütüncül bakışta. Ee, Belki bunu en çok kullanması gerekenler, hani hepimizin ihtiyacı var ve bunu hepimizin yapması konusunda hemfikiriz ama belki akciğer bölgesi genel olarak düşünüldüğünde ve o bölgeyi ilk olarak sonuçta ilk önce şifalandıran kendi çevresinden başlıyor şifalandırmaya. Meme ile ilgili mesela fibrokistik memesi olanlar. Bunlar çok güzel bulgular aslında. Yani orada bir lenfatik akışta bir sorun var. Orada bir şeyler yolunda gitmiyorun ilk bulguları. Biz işte diğer tedavilerde de işte enjeksiyonlar, nöral terapide vesaire yapıyoruz o bölgenin kanlanması için vesaire ama işte oksijenlendirmeye başladığımızda ilk önce onlar görülüyor. Fibrokistik meme zaman içinde açılmaya başlıyor. Kistlerim geçti diyorlar. Tam da bu sebeple geçiyor. Çünkü oranın kanlanmasını arttırıyoruz. Lenfatik drenajıyla toksinlerin atılmasını sağladığınızda bunlar aslında ana göstergelerdir. Yani vücudun her yerinde ama belki de ilk olarak akciğerin hemen komşuluğunda. İşte kimimiz biraz önce söylediğiniz gibi enerji çalışması çok kıymetli. Hemen üstünde bir çakramız var biliyoruz. Ve ne yaparız biz en çok bunu aldığımızda? Hemen buramıza vururuz. İman tahtası dediğimiz yere vururuz. Çünkü onun bir anlamı vardır. O titreşime ihtiyacımız vardır. Nefes egzersiziyle de aslında tam o titreşimi yapıp kendimizi rahatlatıyoruz. aynen öyle. Endometrioziste ameliyat önerir misiniz diye sormuş bir takipçimiz. Kişiye göre karar veririz ama en son aşamaya gelinmedikçe aslında önermiyoruz. Çünkü çok ciddi, zor bir şey ama evreniz ne olursa olsun şu bugün yayında dediklerimizi yaptığımızda belki bir başka yapan çok ileri evreyseniz hayat kaliteniz 10'dan 9'dan 10'a çıkar ama erken evrelerde yaptığınızda 3'ten bir anda 10'a çıktığını göreceksiniz. O yüzden evre ne olursa olsun mutlaka ilk önce bunları yapmaya çalışın. Hı hı. Başka ben hazır soruları cevaplamıştım. Hülya da belki yaptıysa yapamadık ama lavanta koklamak küçük tiyolarda verelim istersen. Şahane olur. Aslında bunu ritüel haline getirmek en güzeli Rüya abla. İnsana keyif de veriyor. Aynen öyle. Lavanta dediğiniz gibi bir de ben turunçgilleri çok seviyorum. Hülya abla da biliyor. Yani Evet. o bir sabah enerjisi. Mesela sabah yapıyoruz ya onu bir avucumuza bir damla damlatıp onu koklayarak yaptığınızda zaten güne güzel başlıyorsunuz. Aynen öyle. Bergamot ben böyle bergamotla limonla çok mutlu oluyorum. Özellikle güne başlarken. Lavanta ve geceleri bir de yılan yılankı da çok seviyorum ben. Sizin konulardan. O yüzden menopoza neler yapabiliriz diye Menopoza sormuşlar. geçiş aşamasında bunları yapmak. Aynı gebelik gibi. Yani daha menopoz gelmeden yapmak çok kıymetli. Ama özellikle ateş basmaları için bu nefes egzersizlerine başladığınızda ateş basmalarınızın seviyesinin bir ay içinde yarı yarıya düştüğünü çok net görebilirsiniz. Benim
eski bir takipçim 2 santimlik ovaryumunda kisti kaybolmuş ama yaklaşık 1 yıldır düzenli şey yapıyordu. Hatta operasyon düşünülebilecek durumdaymış. Ultrasonlarını bana göndermişti. 2 santimlik kist kayboldu. Bunu hani ne şekilde açıklar diye. Vücut dengesini buluyor bir şekilde. Yani e, kistler kendiliğinden kaybolabiliyor bu denge için çalıştığımızda. Benim buna hep verdiğim örnek şudur. Aslında kadın doğumla ilgili pek çok hastalık durabilir. Gerilemese bile durur. Bir şekilde vücut çünkü durduruyor artık ilerlemesini. Sadece miyomlarda çok etkili olmuyor Rüya abla. Çünkü miyom dediğimiz bir kas doku ve onu küçültemiyoruz ama onu da durdurabiliyoruz. Hı hı. Her ne olursa olsun. Ama dediğim gibi bazen yanında medikal tedavi, Rüya abla da bunu savunduğu bir aynı kafayla Tabii. çalıştığımız için çok net söylüyorum. İlaç da alıyorsanız aldığınız ilacın vücuda dokulara fayda etmesini sağlıyorsunuz. Yani aynı ilacı 3 kutu içeceğinizde bunları yaparak tek kutuyla tedavi olabiliyorsunuz. Çünkü tüm vücudunuza, tüm hücrelerinize işlemesini sağlıyoruz. Vitaminlerin de aynı şekilde. Yani bunu yapmayan bir kişi 10 kutu ilaçla ne fayda sağlıyorsa ki sağlamıyor bence. Biz 1-2 kutuyla tüm bunları yaparak aslında sağlamış oluyoruz. Yani vücudunuza çok büyük yatırım yapıyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz kendinizi tanıyarak. Ya da işte benim alanım değil ama mesela en çok fayda görenlerden biri bir tanesi bu göz alanı mesela. Göz hekimleri inanılmaz çünkü o kanlanmayı sağlıyorsunuz. Ya da ailenizde benim alanımdan söyleyeyim erken menopoz öyküsü varsa çünkü erken menopozu çok görüyoruz. Aile öyküsü olmasın bir kişi diyor ki benim ailemde hiç yok ama biz artık çok fazla görüyoruz Rüya ablacığım Hı hı. 35-40 yaş aralığında erken menopoz. İşte tam olarak sebebi bu stres, kötü beslenme ve oksijenlenmeme tüketiyoruz çünkü hızla tüketiyoruz ve bunun için de ilk olarak yapacak olan kısmı ilk olarak bu nefes egzersizleri ve su içmek diyorum. Siz o sempatik sistemi susturduğunuzda, bunları yaptığınızda çok kıymetli. Yine mesela aşağıda gördüğüm soru kemik erimesi için de. Yani dediğim gibi bu aslında tek bir hastalık için değil ama bir hastalık tanısı aldıysanız benzer şekilde mutlaka bunları hayatınıza sokun. Zaten bunların düzeldiğini zaman içinde göreceksiniz. Bu aslında yapmamız gereken, normalde olması gerekeni biz vücuda öğretiyoruz. Hemen düşen bir soru var. Hafif mitral yetmezlikte trifilo kullanabilir ama öncelikle dediğim gibi önce burnundan etkin kocaman nefesini alıp ve burnundan vermeyi oturarak yapacak ki kondisyon kazanacak. Ondan sonrasında ozon tedavisi evet faydalı ama ben size bedavasını anlatıyorum zaten. Ee, Kulak çınlaması için sormuşsunuz. Bütün az önceki saydığımız sistemler. O yüzden zaten benim öne çıkanlardaki en çok ayrıntılı nefes çalışmalarını anlattığım videomun adı Küçük Altın. Küçük altınla alamayacağınız bir şey var mı? Sadece miktarı değişir ama küçük altınla su da alabilirsiniz, daire de alabilirsiniz, sandalye de alabilirsiniz, bardak da alabilirsiniz. Küçük altını bankada biriktirebilirsiniz de. İşte her bir nefesiniz aslında küçük altından daha kıymetli ama zor ve sıkıntılı durum olmadan kıymetini bilmiyoruz ve aslında karşılaştığımız hastalıklar da ani çıkan bir borçlanma ihtiyacı gibi Japon yeniyle faizle kredi çekmiş oluyoruz biz. Rahim ağzı kanseri aşısını erkeklerde tavsiye ediyor musunuz? Ediyoruz. Tek doz şekilde Hı yapılmasını hı. istiyoruz. Mesela kanser tedavisi de benzer şekilde. Hı hı. Tabii ki kanser olmamak için zaten kanserin ana sebebi hipoksi ama kanser tedavisi de görüyorsanız her kemoterapiden sonra bunu yaptığınızda vücuttaki o toksin etkisinin atılmasını çok iyi sağlıyorsunuz. Bu da çok Hı hı. kıymetli bence. Ee, Ağzına, ruhuna sağlık. Sizin de Rüya ablacığım. Ee, Polikistik overmemi bunların hepsinde aslında hep saydığımız bütüncül yaklaşımın biz ABC'sini alfabeyi koyduğumuzda kitaplar yazabiliyoruz. Alfabe olduktan sonra alfabesizlerde siz kitaplarınızı her gün sabah kocaman nefesinize mutluluk mu, şikayet mi bu şekilde ne tarafa gitmeye karar verdiğinizi seçerek başlıyorsunuz. Binlerce teşekkür ediyorum Pınar Ben çok teşekkür hocamıza. ederim Rüya ablacığım. Sizler uygulayın. Ben kaydedeceğim.
Diğer ilgili videolar zaten her konuda var. Hormonlarınıza sahip çıkın olarak da bu video yerini alacak. Hepinize iyi geceler diliyorum. Çok İyi teşekkürler. akşamlar. Hoşça kalın.